Merhaba arkadaşlar. Bugün Endonezya'daki 4. günümüz. Şu an Bandung'dayız. Akşam böyle bir otelde kaldık. Bu oteli Bandunglular bile bilmiyor. Öyle bir otel ama çok güzeldi. İçi vesaire çok güzel. İsmi de zaten nostaljik otel gördüğünüz gibi. Gerçekten nostaljik bir şekilde düzenlemişler içini. Çok güzeldi. Motor aldık. Yani motor almadık aslında. Motor kiraladık. Ya alsak da alabilirmişiz. Ben dedim zaten motor alalım. Giderken satarız ama satmak çok basit değil galiba. Adam diyor ki motoru kiralayacağım diyorum. Bir gün mü 2 gün mü diyor. 2 gün dedim. Ya bir gün kiralarsam gelir paranın üstüne alırım senden dedim. Tamam dedi. Ne evrak var ne bir şey var. Alıp kaçsam hiçbir şey yapamaz yani. Şu an alıp gitsem adamın benim hakkımda bildiği hiçbir şey yok şu an. Çok garip. O kadar ucuz herhalde motorlar. Şeyini Adamın almadın mı? umurunda Pasaportunu almadın mı? Hiçbir şey almadı. Al baba dedi. Ver parayı dedi. Al motoru git dedi, bu kadar. Arkadaşlar Ay. trafik tersten akıyor. Ve Uğur buna alışamadı bir türlü. Evet. Bir türlü Adamlarla kafa kafaya gireceğiz anasını satayım. Yolun sağından gidiyorum, onlar da sağından geliyor yani bana göre. Lan diyorum bu ne üstüme sürüyor? Meğer ben adamın üstüne sürüyorum. Geliyorsun. Navigasyonda Google Map'te arkadaşlar motosiklet için bölüm var. Yani nasıl bizde araba, toplu taşıma ve yaya kısımları var. Bunda motosiklet için de ayrı bir bölüm var. Yani motosiklet seçiyorsun. Motosikletine göre güzergah çıkarıyor. Bu güzergahın nasıl bir olayı var diye bakıyorum. Ters yönlere yönlendirebiliyor arkadaşlar. Adam tabela koymuş buraya giremezsin diye. Ama motosiklet oraya yönlendiriyor ve oraya girebiliyorsun. Güzel bir sistem. Ama şu trafik olayına alışmam lazım. Yoksa kafa kafaya bir arabayla gireceğim. Ama şey de oluyor. Bizim turist olduğumuzu anlayıp gülüyorlar yani tersten gidince. Onlara şey geliyor demek ki. Normal şey tahmin ediyorlar yani. Anlayışlı insanlar. Bu arada şurası da arkadaşlar bu bayraklar da Bandung bayrağıymış. Krallık Bandung. Yani kendi özelliği varmış önceden. Şu an var mı bilmiyorum. Bu da onların bayraklarıymış arkadaşlar. Ağaçlarda bu bayraklar var. Hem Bandung'un yıl dönümü, doğum günü diyelim. Hem de aynı zamanda Endonezya'nın bağımsızlık günü aynı zamana denk gelmiş. Hani ikisini birleştirmişler mi bilmiyorum. Bize bu bilgi verildi. Girişi buradan. Sanırım motosikleti buraya park edeceğiz ve gireceğiz. Hadi bakalım. Geldik Bandung'a. Burası Dream Park. Dago Dream Park. Bizim o Yalova, Kocaeli tarafındaki mekanlara benziyor ama bak şuraları çek. Görüyor musun? Karşıya bak. Gayet sessiz, güzel ve Endonezya'nın heykelleri inanılmaz. Kötü heykele denk gelmedim. Bizde öyle Nasrettin Hoca heykeli falan yapıyorlar ya dandik hani parklarda. Öyle bir şey yok. Burada kötü heykel göremezsiniz arkadaşlar. Heykellerle de buraları süslüyorlar. Mükemmel oluyor. Biraz yürüyelim, şu yeşilliği görelim. Sonra Lembank'a geçeceğiz. Aşağı taraflara geldik arkadaşlar. Heykeli görüyorsunuz. Gel şuradan çek. Çok erken geldik. Daha temizlik falan yapıyorlar. Hatta biz önce geldik. Açılmasını bekledik. O kadar erken geldik. Adamların yaptığı heykele bak. Karizmaya bak. Bak çek hepsini. Atların tepkileri falan. Gel aşağı gel. Burada şeyler var. Teleferik işte küçük çocuklar şu ata biniyor mesela. Üzerine fotoğraf çekiliyorlar. Bir de yeşilliklerin içinde bu heykeller daha bir güzel duruyor. Burayı bu arada otobüsle de gezebiliyorsunuz. Bir tur otobüsü var. Biz yürüyerek gezmeyi tercih ettik. Otobüse buraya giremezdik. Yürürken yerde mavi yapraklar gördük. Böyle çok değişikti. Elimde görüyorsunuz bu yapraklar. Yerde gördük. Yeşim neydi? Asması. Yeşim asması çiçeğiymiş bunlar. Filipinlere ait bir çiçekmiş. Asmaymış. At geliyor. Selamat pagi. Atın markası Mitsubishi. Bir beygir arkadaşlar. Ayakları kayıyor. Ayakları kayıyor. Lastiklerin değişmesi lazım. Mitsubishi kaç binde bilmiyoruz. Muhtemelen 2 yaşında, 3 yaşında falan. Yeni model olsa da TCS falan yok. Bilemiyorum. Belki de burada araçlar böyle. At işe gidiyor bu arada. Evet. Büyük At ihtimalle. mesaiye başlıyor. Aynen mesaiye başlıyor ve sizden geç başlıyor Gel mesaiye. heykelin kalitesine bak. At Gel. Türkiye'den iyi durumda. Saat kaç? Saat 10'a geliyor, at mesaiye başlıyor. Bak heykellere. Şu dans bana çok korkutucu geliyor. Böyle yapıyor gözlerini bak. Dans ederken böyle hop tık 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 yapıyorlar böyle. Makyaj falan. Elegance and spiritual devotion, often performed as an Bayağı korkutucu geliyor ama çok beğeniyorum. Çok özgün bir dans. Belli bir figür yokmuş ama herkes yapıyormuş gibi.
Yerde var bak küçük heykeller. Heykel konusunda çok iyiler baba. Buna kimse itiraz etmeyecektir. 10 numara yer. Devam edelim bakalım. Buraya küçük bir hayvanat bahçesi yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi susamuru var. Hayvanat bahçelerine Kafeste hayır. şu mirket. İnsanlara güzel bir şeyler sunmaya çalışmışlar ama hayvanlar şurada kafeste özgür değiller. Gördüğünüz gibi çok da umurumuzda değil. Mesela asıl hayvanat bahçesi şurada. Yani asıl detaylar içeride. İşte şurada iguanalar, değişik hayvanlar. Burada dev yılanlar var. Görüyorsunuz içeride. Burada sarı olanı var. Şurada da var bir tane. Ama hiçbiri halinden memnun değil. Görüyorsunuz. Yani bu hayvanat bahçesi olayını artık bizim bir salmamız lazım, tamam mı? Genel olarak bu hayvanat bahçesi muhabbetini bırakmamız lazım. Salın baba hayvanları. Şu hayvana bak ya. Bak bak. Bir de çok küçük. Şu Nasıl bağırıyor? susamına bak. Nasıl ağlıyor bak. Yeni zaten. Bak. Nasıl ağlıyor bak. Güzel mi bu şimdi anasını? Ya bak. Sevdiriyor bir de bak. Ne? Bak bak görüyor musun? Bak. Yazık yani yazık. Yemin Bunlar da ediyorum. şeyler. Mirketler. He. Bak. Çıkmaya çalışıyor. Bırakın birader şu hayvanat bahçesi olayını. Ben gitmiyorum hayvanat bahçesine. Burada böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Neyse. Hayvanat bahçesine gitmeyin. Bırakın hayvanlar rahatla takılsın. Şuna bak. Seni şu kadar yere kapatsalar iyi mi olacak yani? Neyse devam edelim. Bu arada hayvanat bahçesi de şurada. Asıl bahçe şöyle gidiyor yani hayvanat bahçesi. Biz şuradan devam. Şu heykelleri yukarıda gördük. Şu ayakta olanı şu. Bunu oturanını görmüştük zaten girişte. Şimdi daha büyüğü ayakta bir şeye çakıyor gibi. İnanılmaz heykeller. Gördüğünüz gibi dev gibi bu arada. Videoda nasıl görünüyor bilmiyorum. Bayağı büyükler ve buraya girebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel de bir botanik yapmışlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle Doberman var. Yani ihtişama bak. Bak. Kumaşı yapmış adam ya heykelle. Bir de yani eski yapıymış gibi değil. Artık modern heykelleri böyle yapmıyorlar daha çok. Bu ara Yusufçuk kuşları görüyorum. Yusufçuk böcekleri var ya şu uçanlar. Onlardan görüyorum. Şeyler. Kırmızılar. Renkleri kırmızı. Hiç daha önce kırmızı Yusufçuk görmemiştim. Burada bir kahvaltı yapacağız. Daha yeni yapıyoruz kahvaltıyı. Saat kaç? Saat 10-17. Ufak tefek bir şeyler atmıştık ağzımıza. Şimdi buraya geleceğiz. Kahvaltı yapacağız. Tabii ki çok riske atmayacağız. Şundan yiyeceğiz. İşte ketan nugget sosis. İşte nugget var. Sosis var. Bir de patates kızartması var. Burası da amcanın ahırı demekmiş. Şurası. Bir file heykeli var. Shooter diyor. Buradan herhalde ateş ediyorsun. Bir yerleri vuruyorsun. Böyle bir etkinlik alanı. Zaten dediğim gibi şu Adventure Tarzan falan filan var ya, öyle bir olay. Yine bir file heykeli var burada. Şu alanda kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. İşte mekanda şurası gölgelik. Püfür püfür. Menü böyle. Menüyü gösterdim. Hayır. Arkadaşlar Asya'da kahvaltı diye bir şey yok. Bu kahvaltı değil ama bu genel menü. Tamam onu diyorum. Yani mesela sabah da bunu yiyorlar. Evet. Öğlen de bunu Yani- yiyorlar. Akşam da bunu yiyorlar. Yani kahvaltı, Adama- akşam yemeği, öğle yemeği yok. Adama desem ki kahvaltı için bunu istiyorum desem, hiç kahvaltıda o yenir mi falan demez yani. Mesela şunu istiyorum desem, bunlar kahvaltıda yenir mi olayına girmiyorlar. Mesela pilav istiyorsun, şak diye getiriyor. Adamlarda kahvaltı kültürü yok. Yemek her öğün yeniyor. Her öğün kahvaltıda da, öğlen yemeğinde de pilav yiyebiliyorlar mesela. Çok bize göre Yani değil. bir yemek yapmışlar. O yemeği her öğle de yiyebiliyor. Evet. Hatta keyfi akşam kahvaltı falan yapan insanlar var benim gibi. Burada öyle bir şey yok. Kahvaltı, Hepsi rice. aynı, ayırmamışlar. Böyle bir de kahvaltı rice. Akşam yemeği rice, öğle yemeği rice, atıştırmalık rice. Evet. Yani her yemek, her yemek, her öğün yeniliyor burada. Öyle bir durum var. Neyse menü gelsin. Bu menüyü göstermemize gerek yok zaten. Bildiğimiz nugget, sosis ve çay. Yiyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Haribaya Şelalesi'ne geldik arkadaşlar. Girişi buradan. Turnikeler buradan. İçeride emanet dolapları var. Ücretsiz. Çantalarımızı oraya bıraktık. Dreamland'de ücretsiz değildi. 5000 rupiydi. Girişi bu şekilde. Uzak. Çok uzak değil aslında Türkiye'ye göre. Hiç Şile'ye gitmiyorsun yani, anladın mı? Çok uzak bir yer değil. Yine böyle yeşillik. Motorla 15 dakikaya geldik, evet. Çok uzak değil. Hepsi birbirine yakın aslında buradaki mekanların. Giriş kısmı burası. İçerisi böyle. Güzel bir yer gördüğümde çekeceğim. Yani bana göre bence zaten her yer güzel. Her yer yeşillik. Bandung'da alabildiğine yeşillik. Giresun gibi
Yani yeşilden bıkabilirsin. Bir yerden sonra artık yeşil seni şaşırtmıyor. Öyle bir yer. Daha da ilginç bir yeşil görürsek size göstereceğiz. Evet, şöyle bir mekanda oturuyoruz arkadaşlar. Böyle şelale manzaralı. Şurada sinek kovucu var. Burada masa. Menü şu şekilde. İçecekler. Şu bu. Birgül Yasmin Tea istedi. Yasemin çayı. McDonald's istiyorum. McDonald's istiyorum. Şurada traditional drink vardı. Bajigur istedim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Fiyatları Bajigur'un bu arada 15.000 rupi. Yasemin çayında 20.000 rupi. Bence pahalı mı? Normal ya. Normal. Normal. Yani ben şeye göre söylüyorum. Endonezya'ya göre söylüyorum normal. Ama gördüğünüz gibi lokasyona baktığınızda İstanbul'da bu çayı, daha doğrusu Türkiye'de herhangi bir yerde, şöyle bir manzarası olan bir yerde bu çayı bu paraya içemezsiniz arkadaşlar. Buradaki hiçbir şeyi bu paraya içemezsiniz. Gerçekten ucuz bir yer. Ve biz az önce yolda onu konuşuyorduk. Biz 2 kişi geldiğimiz halde bize ucuz geliyor. Tek gelseniz daha da ucuz olacak yani, öyle bir yer. Bence ölmeden bir Endonezya'ya gelin. Öyle. Neyse, şimdi içeceklerimiz gelsin. Onunla reaction'ını yapacağım. Nasıl bir içecek Bajigur, onu göstereceğim size. Birgül'ün çayı geldi. Yasemin çayı. Gördüğünüz gibi sallama çay. Sallama çaya 20.000 lira verdi. 20.000 rupi verdi enayi. Kazıklandı. Nasıl hissediyorsun? 50 lira yani. Nasıl hissediyorsun? Kötü. Sallama çaya 50 lira verdi. Bu da Bajigur arkadaşlar. Biraz Nescafe'ye benziyor. Kahve gibi duruyor. Şimdi onun tadına bakacağım. Nasılmış göreceğiz. Evet. Şimdi bu içeceği deneyelim. Adını unuttum. Endonezya isimleri çok zor. Hemen unutuyorum. Önce bir kokusuna bakalım. Bir tahin kokusu var gibi sanki ya. Evet, bir tahin kokusu var gibi. Moruk, bu tadı daha önce tadmadım. Yani iyi kötü anlamda söylemiyorum. Size bu tat şuna benziyor diyemem. Kötü değil. Biraz böyle fındık tadı var gibi. Biraz böyle, nasıl desem ya, karamelli şekerler oluyordu ya, bizim cam şekerler. Ağzına atıyordun, sonra böyle parçalanıyordu, içinden karamel akıyordu. Öyle bir şeyi var. Karamelli gibi. Biraz da fındık var gibi. Bambaşka, benzersiz bir tat yani. Bunu şuna benziyor diyemem. Sadece böyle anlatabilirim. Ama beğendin mi? Çok beğendim. Gerçekten de tadına bakacak mısın? Bakarım biraz. Şekerli, sen sevmeyebilirsin. Ben şeker atmadım, şekerli. Ama Sallama çayını içeceğim. biraz korkarak sipariş versem de yine de buranın yöresel ürünlerini denemek için geldik. Geleneksel ürünlerini denemek için geldik. Bunu da beğendim. Endonezya arkadaşlarıma söylüyorum. Bu güzel. Bunu için. Evet. Diğer bir şelaleye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu galiba Maribaya diyorlar ama buna. Yani Maribaya nerede dedik? Burada dediler. Ben diğer şelaleyi daha çok beğendim. Yani burada bakın çöpler falan var kenarlarda. Türkler mi geldi buraya? Ne oldu anasını satayım? Böyle bir şelale. Şuradan devam edeceğiz. Bakalım burada neler var. Ama mekanı görüyorsunuz. Mekan çok güzel. Bayağı iyi yani. Maribaya şelalesi 2 taneymiş arkadaşlar. Yani bu ilk gördüğümüz, bir de buradaki varmış. İlk gördüğümüz ben daha çok beğendim. Ve burası da hobbit evleri gibi bir yer. Şöyle yapılar var. Şöyle hobbit evleri yapmışlar. Küçük küçük böyle bir yer. İçecekleri içtik bu arada. İndirim yapıldı. Bize bir kağıt vermişler. Bu kağıdın ne işe yaradığını bilmiyorduk. Şu kağıdı verdiler. Bu kağıt indirim kağıdıymış arkadaşlar. Biz zannediyordum ben, buradaki yerlere ücretli bazı yerler. He. Hani oralara gitmek istersen şey olsun, indirim olsun diye verdiler zannediyordum. Meğersem öyle değilmiş. İçecekler için indirim oldu. İndirim Evet. yapılmış. 50.000 rupi falandı totalde. 11.000 rupi ödedik. Yani bayağı bir indi. Bedava tavşanlar var. Ha, burası
Rabbit Town dedikleri yer burası arkadaşlar. He, ben de buranın ismini yazarken Rabbit Town'u görüyordum. Ne anlama geldiğini bilmiyordum. Burada gördüğünüz gibi tavşan ailesi var. Şunlara bak ya. Harbi aileler yani. Ailecek takılıyorlar. Bak bak. Şunun büyüklüğüne, şunun güzelliğine bak, şunun güzelliğine. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şunlara bak şunlara. Şunların bakışa bak şunlara. Evet evet. Bak. Hemen poz veriyorlar. Girebiliyor muyuz? Evet. Ha dur. Şurada kapı varmış, oraya girelim. Ha, koyunlar da var. Koyunlara bak. Kuzular. Lan ben hiç görmedim. Dümdüz yürüdüm. Heykel sandım herhalde. Girişte bunların heykeli de var. Ana bak bak, kendilerinizi yediriyorlar bak. Bak bak bak. Merhaba. Biraz böyle elimiz boş geldik ama sizin burada olduğunuzu bilmiyorduk. Mama görmeyince hemen şey yaptılar. Bak aynen. Oğlum marul yiyorsun zaten içeride. Bak bak bak, şunlara bak. Alayım mı sizi? Şunlara bak şunlara. Satılıyor galiba bunlar. Galiba 50.000 rupiye satılıyor bunlar herhalde. Ucuza gidiyorlar bize. Anak kelinci ne demek bilmiyorum. Ekrana yazarım ben. Gel seni götüreyim. Herhalde satılıyor bunlar. Gel seni götüreyim gel. Gel, gel gidelim hadi. Anası yavrunu kaçırıyor anası. Götüreyim. Abi çok güzeller ya. Tavşan sevebiliyorsunuz ve isterseniz satın alabilirsiniz. Kulakları bak. Almayın yine de arkadaşlar. Hadi gidelim. Satın almayın. Kuzulara bakalım. Şurada kuzular var. Bunlar bakışa bak bakışa. Bakışa bak bakışa. Ne oldu? Ne oldu? Mama yok bende. Mama yok bende. Evet. Şunlara bak ya, şunlara. Bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Ha? Bu ne güzellik. Mama yok ki, mama yok. Vallahi yok. Şunlara bak ya. Yumuşacık. O da oradan bakıyor bak, meraklı meraklı geliyorlar ufak ufak. Şunlara bak ya. Evet, burası böyle bir yer. Çocuklar için daha çok bence. Orada tavşan sevebiliyorsunuz ve satın da alabiliyorsunuz galiba. Burada koyunlar var. Koyunlar aç sanırım. Direkt ele geliyorlar. Ve yumuşacıklar, kirli olmalarına rağmen insanlara alışıklar. Ve kuyrukları uzun. Bunların kuyrukları uzun mu oluyordu normalde? Bunların kuyrukları uzun mu oluyordu? Türkiye'de kuyrukları böyle Top gibi oluyor. top gibi oluyor. Ama bak, burada bildiğin kuyruğu var hayvanın. Tokmak gibi bak, uzatmış oradan. Allah Allah. Uzun kuyruklu kuzum bunlar. Mamanız yok maalesef. He? Yok maalesef. Mama yok maalesef. Biz bilmiyoruz. Biz habersiz geldik. Burada olduğumuzu bilsek getirirdik. Neyse. Evet arkadaşlar, Maribaya şelalesi bu kadardı. Tavşanlar var, şelaleler var. Güzel bir restoranı var, manzaralı. Arka tarafta havuz da var. Girip yüzebiliyorsunuz. Öyle bir alan var. Şimdi bir sonraki durağımız Lembang kraterine gideceğiz. Lembang krateri. İnşallah bulabiliriz. Haritada pek göremiyorum ama bakacağız. Arkadaşlar Curug Sadim'e geldik. Curug şelalesi dedikleri yer. Curug Malatya'ya mı ne gidecektik? Öyle bir yere gidecektik. Oranın yolu çok bozuktu. Curug Mandela. Curug Mandela. Yani Mandela şelalesine gidecektik. Curug şelale demek. Oraya gidecektik. Oranın yolu çok bozuktu. ATV kiralayalım dedik. Orada bir eleman vardı. ATV'yi bize vermek istemedi. Bize 500.000 rupi fiyat çekiyor. Oha dedik. Ebesinin nikahına satıyor. Şöyle hem piknik alanı hem kamping alanı, yukarısı da böyle devam ediyor. Sonra Bu şekilde. bizi başka bir güvenlik noktasına yönlendirdi. Güvenlik noktası. Orada dayı zar zor. Translate ile bile zor anlaştık dayıyla. Dedi ki bu yol dedi bozuk dedi. Curug Sadim'e gidin dedi. Yani Sadim şelalesine. Bu küçük scooterlarla oraya daha rahat gidersiniz dedi. Sağ olsun. Biz de buraya geldik. İçeriye giriş kişi başı 40.000 rupi. 2 kişi 80.000. 2 kişi girdiğimiz için. Bence çok burası için. Ama görmeden de gitmeyelim dedik. Bir de bu kadar yol geldik. Yani bir 20-25 dakika yol geldik motosikletle. Giremiyoruz. Çok pahalı deyip geri de dönmek istemedik. Bu kısım hem yukarısı o ATV'cilerin olduğu yer, hem de bunlar turist tokatlamayı öğrenmişler. Yani için bittiğine girmişler. Endonezyalı olmaktan çıkacaklar. Ve şelale arkadaşlar. Ben gireyim mi şelaleye? Git, Ha? git. Geceleri ateşlenen sanki benim. Beyefendi şelaleye girecek. İşte ateşim çıkıyor ya gece. Şimdi gireyim, serinleyeyim. Bayağı da serindir bu su. Gireyim mi şimdi? Girme bebeğim tabii ki. Şuraya gireyim ya. Hayır bebeğim girme. Şuraya gireyim mi? Girme bebeğim. Ama güzel şelale. İlk defa şelaleye geldim ve altına giremiyorum.
şuraya gireyim bari. Hayır Normalde hazırlıksız geldik. Ben şortum mortumu alır şunun altına girerdim normalde de neyse. giremez arkadaşlar. Soğuk burası. Bayağı serin yani. Burası soğuk bu arada. Rahat yani 15 derece, 14 derece falan vardır. Ben gidiyorum. Bir gireceğim ki. Çok soğuk değil. Bu çok soğuk değil arkadaşlar. Ben daha soğuk bekliyordum. Normalde böyle şelalemsi yerlerde su buz gibi oluyor. Altına bile girersin yani. Hafta içi olduğu için kimse yok. Bomboş. Bu hafta termosta çayını kahveni olacaksın. Suya gireceksin. Çayını kahveni içeceksin. Güzel bir yer. Hasta olacak. Evet arkadaşlar. Curug Sadim Şelalesi. Güzelliği görüyorsunuz. Her yer yeşillik. Mükemmel bir yer. 80.000 bence hala çok burası için. Gelen arkadaşlar bunu bilerek gelsin. Ama 80.000'i bence alıyorlar. Hani kamp için. Çünkü biz geldiğimizde burada gençler kampı toplayıp gidiyorlardı. Kamp yapanlar için 80.000 bence ideal. Ama sırf böyle ziyaret için 80.000 çok. Ha belki de turist fiyatı budur. Normalde daha az ucuzdur. Bir fikrim yok onunla ilgili. Biraz önceki şelale için 2 tane şelaleye gittik. Yani 2 tane dedim, aynı yerde 2 tane. Kişi başı 55.000 vermiştik. Evet. Yani 2 kişi 110.000. Evet. Tesis var, kafe var, şu var. Burada gezilecek yer de var. Burada çok bir şey yok. Şöyle küçük şeyler. Belki Kamp alanı ya. Bilseydik de böyle bir küçük termos, işte bir iki cip, Evet. çekirdek falan. Burada oturup hani keyif yapabilirsin. Çayını kahveni içebilirsin. O zaman iyi ama böyle turistik amaçla bir gelip görelim. Fazla vaktimiz yok. Çünkü başka bir yere gideceğiz kafasıyla gelirseniz burası çok gelinecek bir yer değil arkadaşlar. Bunu bilerek gelin. Gelecek olan arkadaşlar varsa da. Ve uzak. Evet. Yani bir 20-25 dakika yol geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Nereye gidiyoruz? Floating Market. Yüzen Market'e gideceğiz. Bakalım Yüzen Market nasıl? Birgül orayı çok merak ediyordu. Hala gidiyor musun? Evet, ama kapanmış mı kapanmamış mı bakmamız gerekiyor. Bir bakalım. Zaten yolumuzun üzeri sayılır. Oraya da bir bakarız. Şimdi Floating Market'e gideceğiz. Yüzen Market'e. Bakalım nasılmış. Ha bu da benim işte kırmızı şeytan. Kiraladığım motosiklet. Fişek. Evet arkadaşlar Floating Market'e geldik. Çantalarımızı şuraya emanet bıraktık. 80.000 rupi 2 kişi totalde. Yani kişi başı 40.000 rupi. Totalde 80.000 rupi ile buraya girdik. Ve içecek ücretsiz. Bir içecek ikram veriyorlar. Yağmurlukları giydik çünkü ufaktan bir yağmur başladı. Az önce bir dağ tarafına falan çıktık. Bir ufaktan düşürdük. 2 sebepten giydik yani bunları. Şimdi içeceğimizi alacağız, bu raferi içeceğimizi ve şu Floating Market yani Yüzen Market'e detaylıca bakacağız. İçecekleri aldık arkadaşlar. Bir sıcak çikolata, bir de kahve aldık. Zaten çay falan yok. Mekan böyle. Burası için göl tarafı. Burada işte o pedallı şeylere, yunuslara binebiliyorsunuz. Bizim lafımızda yunus. Burada da işte mekanlar var, kafeler vesaire var. Küçük dükkanlar var böyle stand halinde. Burada bir tren rayı var. Muhtemelen bir trende geçiyordur. Abiler mahkum. Abiler mahkum. Tren raylarına çalıştırıyorlar abileri. Şu el sallayan kedil trenler. Aa içerisi güzelmiş bak. Kyoto aynen. Ha Japon şeyi var orada. Japon kıyafetleri giyip fotoğraf çekiliyorlar. Belki onu da yapabiliriz. Evet onu da yapabiliriz aslında. İşte göl burası arkadaşlar. Burada teknelerle insanlar bir şeyler satıyorlar. Yüzen Market dedikleri olay bu. Bu sebepten geldik. Hay. Salamat sonra. Burada bir şeyler satılıyor. Cips gibi. Atıştırmalıklar. Çeşit çeşit. Ben çok beğenemedim. Endonezya cipslerini. Şimdi cips yapmışlar ama tavuk derisi arkadaşlar. Evet. Tavuğun derisini almışlar.
Tavuk ayağı var. Tavuk ayağıyla olanı var. Kızartmışlar. Yani Direkt tavuk ayağıyla yapılan şey var. Cips var. Yüzen şey nerede ya? Floating Market ileride diyor. Floating Market şurada. Ha şunlar. Şunlar galiba Floating Market. Ha bunlar bak. Baksana hep zaten küçük küçük tekneler. bağlamışlar ama şu an yüzmüyorlar. Evet şu an çünkü yüzmüyorlar. Yağmurdan dolayıdır Yağmurun bence. ve kapanmasa az kaldı. Evet. Bir şey olmadı. Bu teknelerle yüzüyorlar arkadaşlar ve bunlarla satış yapıyorlar. Yüzen market dedikleri bunlar. Biz şansımıza yüzmeyen haline denk geldik. Yağmur başladı ve kapanışa denk geldik. Güzel oldu yağmurda Hindistan ya. cevizleri falan da var orada. Geçen içmiştik Çin mahallesinde. Çok güzel Ama yüzler. Yani böyle inanılmaz bizi görünce ya. hemen selam veriyorlar. Çok hoş oluyor. Adam yani sarılma kültürü olsa boynuma sarılacak. Öyle bir şey. Herkes çok iyi. Hele zaten turist yolda yol verenler adam duruyor sen geç diye benimle kavga ediyor. Şeyde öyle oldu değil mi motora? O bana geçiyor, bu ona geçiyor. Arkamızda trafik oldu. Finalde o geçti ama yani biz daha centilmeniz. Ona da şey yapmayalım. Hay selamat sonra, selamat sonra. Muzlar çok büyük. Muzların boyutu. Indonesian banana. Endonezya muzu arkadaşlar boyutu çok büyük. Endonezyalıların aksine. Muzları büyük. Haşlanmış mısır ot deneyebilirim. Haşlanmış ve közlenmiş mısır yapılır ama ben nedense bir şey yapamıyorum çünkü Her şeyden yaptıkları kıllandığı her için şeyi evet. Bir şey koyuyorlar arkadaşlar yani dümdüz tost istedik tatlı tost Tatlı geldi. tost geldi evet. İçini düşündük tostun. O olsun bu olsun falan 2 saat karar verdik. Ekmeği tatlı. Ekmeği tatlı geldi bu sefer. Böyle Ama garip baba, olaylar oldu. Şu normal patates. Patates alabiliriz. 20 bin işte. O da tatlı patatestir. Ay tatlı patates değil de sorarız ya. Mekan bu şekilde arkadaşlar. Arkada bir de Kyoto diye bir yer var. Orada sanırım bahsettim ben duymuştum. Japon kıyafetleri, kimonolar falan giyiyorsun. Orada fotoğraf çekiliyorsun. Aynı bizde Osmanlı kıyafetleri giydirip fotoğraf çekiyorlar ya. Burada da aynı mantık var. Yani birçok burada şu an yüzen restoran var. Küçük küçük görüyorsun. Adam her şeyini koymuş, tasını tabağını koymuş. Burada yemek yapıyor. Sokak lezzetlerinin deniz lezzetleri, göl lezzetleri gibi bir hali yani. Herkes geliyor burada kenarda bir şeyler yapıyor. Hep Alıyorsun. ablalar yapıyor genelde. Şurada yiyorsun. Takılıyorsun. Onun dışında etrafta satılan atıştırmalıklar var. Normal dükkanlarda en başta göstermiştim. Normal dükkanlarda satılanlar var. Oradan da hediyelik eşyalar vesaire alabiliyorsun. Biz belki bir şeyler atıştırırız burada. Ama önce şu Kyoto'ya bir gidelim. Orayı da çok merak ettim. Oraya bakacağım. Sonra detaylı bir şekilde yüzen marketlerde ne var ona bakacağım. Onu size göstermeyeceğim. Kendim bakacağım. Şeyi söyleyelim. Bugün bizim gittiğimiz yerlerin hepsine genelde yerli turistler gidiyor. Yani zaten biz de görmedik hiç yabancı turist. Evet, Gittiğimiz yer. Ya bu arada genel olarak Endonezya'da çok yabancı turist görmedim ben. Ya Endonezya şimdi şöyle genelde biliyorsunuz yabancı turistler Bali'ye gidiyorlar. Evet. Veya yok Yakarta işte biz de gideceğiz oraya. Yok Yakarta'daki bazı yerlere gidiyorlar. Sonra direkt Bali'ye geçiyorlar. Öyle bir durum var. Yani bizim gittiğimiz her yere yerli turistler daha çok yoğunluk Evet. gösteriyormuş. Onlar da hafta sonları çok yoğun oluyorlarmış. Hafta içi çok boş. Hafta içi çok boş oluyor. Biz de hafta içi gitmeyi tercih ettik. Bu yüzden zaten rahat Hı hı. olsun biraz diye. Çekim yapmak vesaire. Böyle yani burası da öyle. Yerli turistlerin daha çok uğradığı bir yer. Bandung genel olarak yerli turistlerin geldiği bir yer zaten. Adamlar Jakarta'dan kalkıp Bandung'a geliyor hafta sonları. Orada zaman geçiriyor. Bandung mükemmel bir yer var. Ben Bandung'u çok beğendim. Şimdi size gösterdik. Biz bir tur attık. Kendimiz şey yapacağız. Biraz da kendimiz gezeceğiz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Güvercinler. Yerde. Hamsterlar. Yeni yukarıda güvercinler. Aşağıda bir papağan. Yanında kakadu papağanı ve bir baykuş. Sese baksana abi. Karizmaya bakar mısın ya? Şunun karizmaya bakar mısın ya? Bağırıyor, tepki veriyor. Bir de şurada at var. Ses edeceğim de koparır bu. Bu var ya hiç elini uzatma. Şuna tipe baksana. İnanılmaz bir şey ya. Ama yazık ya arkadaşlar görüyorsunuz işte yani. Burada mı olması gerekiyor Evet. bu hayvanın? Mesela diğerleri serbest, bunlar bağlı, kakadular. Papağan bir şey anlatıyor da ne anlatıyor bilmiyorum. Burada durmayacağını biliyor. Evet. Şurada bir at var.
Son olarak atlar burada küçük arkadaşlar. Bildiğin midilli gibi ama midilli değiller. Midilliler daha farklı oluyor. Bunlar bayağı küçük. Küçük değil mi? Evet. Atlar çok küçük. Endonezya'daki atlar küçük. Endonezya'daki Yani- atlar küçük arkadaşlar, evet. Yani mini boy, midilli diyeceğim ama midilli değil. Bayağı küçük atlar. Çok küçük ya. Evet. Böyle Evet. birkaç tane gördük yolda, hep küçüktü. Neyse. İşte geri çekil, yapıştırabilir. Biraz gergin. Evet. Gergine bağlı. Huysuz. Şuradan bir fotoğraf alayım. Şeye doğru geçelim. Kyoto'ya doğru geçelim. Kyoto'ya geldik arkadaşlar. Şuraya hızlıca geçeceğim. Müzikten telif yememek için. Şöyle evler var. Yine sakura ağaçları. Şöyle güzel bir yürüyüş yolu. Yanında yine nilüferler, göl. Yani ülkenin en güzel yerini ya Çinliler almış ya Japonlar almış. Mükemmel bir yer yine. Gördüğünüz gibi. Kyoto dedikleri Japon kültürü. Teliften kaçamayacağım herhalde. Her yerde çalıyor çünkü. Şimdi şurada bazı mağazaları var. Görüyorsunuz. Oyuncakları, figürleri, lambaları. Bunlar lamba değil mi? Japon lambaları var. Şurada Studio Sakura var. Ha, burada yazıyormuş bak. Cetak Foto. Burada işte Stüdyo Lampion kıyafetleri giyiyorsunuz arkadaşlar. Ve fotoğraf çekiliyorsunuz. Böyle bir yer. Yani şu ülkede yeşile doyduk anasını satayım. Her yer yeşil. Floating Market, Lembank. İşte gördüğünüz yunuslar. Pedallı mıymış bakacağız. Ulan motorluymuş lan. Pedallı değilmiş harbiden. Harbi motorluymuş yani. Ben pedallı sandım. Yüzen köprü değil mi? Burası yüzen köprü. Yüzen köprü burası. Şu köprü. Basınca lan ne oluyor dedim. Burada işte fotoğraf çekiyorlar. Burada hediyelik eşya var. Şöyle. Peluş oyuncaklar. Figürler. Şöyle. Komple mi burası? Ha, burası mı güzel? Evet bakın şuralar. Buralar yüzen market gerçekten. Gölün üzerine yapılmış. Burada da figürler, oyuncaklar. İşte küçük çantalar. Şurada. Görüyorsunuz. Bu ne? Magnet mi bunlar? Bunlarda magnetler var galiba. Evet. Devam edelim. Ha, bura komple yüzüyor ya. Şu kısım. Bu kısım komple yüzüyor yani. Evet. Bir de ben ağırım bunlara göre. Şöyle bir oyuncak. Arkada çizimler. Japon çizimleri. Şöyle işte bahsettiğim yer burasıydı. Böyle bir Japon kıyafeti giyip fotoğraf çekilebiliyorlar. Çekilelim mi biz de? Bir fiyatını soralım. Fiyatını soralım bakalım, ona göre çekilelim bir de. Bu ne? Burada hepsi öyle. Bak ha, balık beslemek 10.000 diyor. Koyu balıklarını beslemek istiyorsanız 11 rupi veriyorsunuz arkadaşlar. Beslemeyin arkadaşlar, şişko olmuşlar. Koyu balıkları hala aç. Besleyin bence. Çok açlar hala, baksana geliyorlar buraya. Alışmışlar. Benim evdeki balıklar da böyle her zaman aç. Hay. Hay. Ha? Sorry. Ayakkabıyla girilmiyormuş. So sorry. And how much money? 175,000 one person. 175. 75,000. 125.000 rupi. Just one photo? Just one photo? One photo. One photo. On paper? No. Digital? Like that or digital? Paper, on paper, okay. Baskı haline veriyorlar 125.000 rupi. Bence yok. Sadece tek ya. Speak English? No, okay. Bir kişinin fiyatı 125.000'miş arkadaşlar. Yani birlikte bir poz verdiğimizde 250.000'miş fiyatı. 250.000'e çok pahalı. O yüzden öyle bir şey girmeyeceğim. 2 Japon kıyafeti giyip fotoğraf çekileceğim diye o kadar parayı veremem. Japonya'da çekilirim yani. Belki Endonezya yerel kıyafetleri olsaydı, bu hani kafalarına büyük taçlar taktıkları o kıyafetler olsaydı renkli, o zaman belki düşünebilirim ama yani bu çekmek için Japonya'ya giderim ya da gerek yok. 2 kimono sipariş verir, evde kendim de çekerim yani.
çok bir numarası yok bence. O kadar parayı vermek mantıklı gelmedi. Ben acıktım. Gidelim bir şeyler yiyelim şimdi. Şu markette, yüzen marketlerdeki satıcılardan patates ya da mısır alacağız. Herhalde patates alacağız. Azıcık karnımıza doysun diye. Sonra da Great Asya Afrika Müzesi'ne gideceğiz. Büyük Asya Afrika Müzesi'ne. Orada da güzel yerler var, güzel yapılar var. Minyatürk'ün birkaç kat büyüğü orası da. İnşallah açıktır. Çünkü saat geçe geliyor, kapalı olabilir. İnşallah açıktır. Minyatürk'ün biraz daha büyüğü. Oraya gideceğiz. Farklı kültürlerin, Çin, Hindistan gibi kültürlerle ilgili yapılar var orada. Oraya da bakacağız. Eğer zaten gidemezsek ben bu videonun oraya ekrana koyarım. İçeride nasıl şeyler olduğunu. En azından şurayı görmek istemiştik ama gidemedik deriz. Neyse gidelim bir şeyler yiyelim şimdi. Patates almaya geldik arkadaşlar. 2 tane alacaktık. 40.000 coin'le alabiliyorsunuz dedi. Coin'le dedi şuradaki kasadan alıyorsunuz dedi. Yani şuradan coin alıyoruz. Oraya ödüyoruz. Bu adamdan nakit çalışmıyor. Niye böyle bir sistem var? Açıkçası hiç fikrim yok. Sizin bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Vergi falan mı? He. Olabilir. Şimdi buradan coin alacağız. Coin. Hadi bakalım. Patatesleri aldık arkadaşlar. Bir tanesi normal, bir tanesi barbekü soslu. Sos yani toz döktü. Toz döktü. Bu arada 40.000 coin'i 44.000'e aldık. Tamam mı? 40.000 rupiyelik coin'i 44.000'e aldık. 4.000'i kesti. Yani böyle yerlere gelmez ana satayım. Girişte oradan para koparmaya çalışıyor. Öbürü oradan para koparmaya çalışıyor. Yani Lembang kısmını çok beğenemedim diyebilirim. Yani girişte 2 kişi zaten 80.000 verdik. Sonra motoru park ediyoruz. Adam bahşiş para usulü istiyor yani. Anladınız mı? Bahşiş 3-5 atarsan istiyor. iyi olur diyor. Tam girdik. Bir şey alacağız mesela. Diyor ki coin alman lazım. Coin alıyorsun, coin için artı para istiyor. Yani zaten parayla girdiğin bir yere para harcamak için tekrar para harcaman yani gerekiyor. 40.000 liralık coin'i paraya 40.000 liraya 44.000 liraya aldık arkadaşlar. Öyle bir şey oldu. Şu an bakalım inşallah patates de güzeldir de. Telefonu şarj ediyoruz. Kameramın da şarjı bitiyor. Onu da şarj etmem gerekecek. İnşallah diğer tarafa yetişebiliriz ya. Niyetimiz o, temennimiz o. O zaman bize afiyet olsun. Ne yazık ki Asya Afrika Müzesi'ne yetişemedik arkadaşlar. Zamanımız kalmadı, hava karardı ve aynı zamanda şarjımız da bitiyordu. Bu yüzden ona yarın gitmeyi planladık. Ertesi günde Büyük Asya Afrika Müzesi'ne gireceğiz ve başka yerleri de gezeceğiz. Bir sonraki videoda bunu görebilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. 2 sırt çantasıyla balayı serisi asıl şimdi başlıyor. Endonezya'nın bütün güzelliklerini bu videodan sonra göreceksiniz. Asıl Endonezya şimdi başlıyor arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. O zaman hadi Allah'a emanet.